Hollywood'da mevcut fikri mülkiyetin yeniden uyarlanması o kadar yaygın bir uygulama haline geldi ki, sektör kendi kuyruğunu yemeye başladı ve film yapımcıları fikri mülkiyete giderek daha fazla metatekstüel yollarla gönderme yapıyor. Scream'ler ve The Studio gibi artık materyali geri dönüştürmekle yetinmiyoruz, artık geri dönüştürme işi yapılırken yorum yapmamız gerekiyor. Bütün olay para kazanmanın bir özrü gibi geliyor. Yöneticiler sanki bunu yaptığımız için üzgünüz ama elbette yapmalıyız diyorlar. Wicked, For Good ve önceden belirlenmiş aşırı başarısının ardından Universal pazarlama şefi Michael Moses, Vulture'a hikayeyi devam ettirmek için neredeyse bir sorumlulukları olduğunu söyledi. Sorumluluk, bu bize o kadar çok para kazandıracak ki yığın yığın paranın ötesini göremeyeceğiz anlamına gelen güçlü, şifreli bir kelime. Ancak Cynthia Erivo ve Ariana Grande'ye saygıyla Wicked serisi bir kamu hizmeti değil. Başka bir deyişle bu sinemanın kendi kendini tekrarlama anı ya da Hollywood ikonografisinin kendi kendine efsaneleştirmesine olan hayranlığını The Unbearable Weight of Massive Talent filmiyle zaten göstermiş olan Tom Gormican için herhangi bir büyük yılan yeterli. Anaconda, aynı adlı 1997 yapımı orijinal filmin yeniden çevrimi değil, aynı endüstrinin zayıf dişli bir hicvi. Bunu yapmanın hiçbir ironi içermediğini düşünen bir yapım. Komik ve şaşırtıcı derecede tatlı, ancak sonuçta bir yılan kadar kemiksiz olan Anaconda, yeni nesil için Bowfinger olmayı hedefliyor, ancak gevşek bir şekilde dayandığı film kadar tatsız bir şekilde sonuçlanıyor. Hedef kitlesi, stüdyo gişe rekorları kıran filmlerinin altın çağını özleyen ve anlamadıkları materyallerden para kazanan yöneticilere haklı olarak kızgın insanlar. Veriye dayalı, yapay zekaya yakın, hileli makineler tarafından üretilen saçmalıklara doğal bir panzehiri olarak, Gormican ve ortak yazarı Kevin Etten, ucuz ve abartılı orijinal filmlere gerçek bir tutku duyan, sevimli kaybedenlerden oluşan bir ekibe yöneliyor. Saf kalpli düğün kameramanı Doug McAllister, gerçek bir amatör, aşktan ötürü üreten biri. Doug ve en iyi arkadaşı, sevimli derecede beceriksiz bir aktör olan Griffin, hayatlarını ve artistik ruhlarını ortaya koymak istedikleri film olarak tüm filmler arasında Anaconda'yı seçmeleri son derece komik bir şekilde saçma. Griff, Doug'ın sürpriz doğum günü partisine katılmak için Buffalo'ya geri döner ve burada çocukluk arkadaşları Claire ve Kenny ile yeniden bir araya gelir. Partide iki hediye sunar. Ortaokulda çektikleri bir yaratık filmi olan Kuaç'ın son kalan VHS kopyası ve Anaconda'nın haklarını güvence altına aldığı haberi. Griff, Los Angeles'ta kendini pek bir yere getirememektedir. Kenny, Doug'ın şirketinden kovulmuştur ve Claire de yeni boşanmıştır. Bu yüzden Griff, Brezilya'ya gidip kısıtlı bir ekiple sade bir yeniden yorumlama yapmayı önerir. Ya da daha doğrusu manevi bir devam filmi, yoksa yeni bir uyarlama mı? Her neyse, yapacaklar. Görmica'nın olayların özüne verimli bir şekilde inmesi güzel, ancak buradaki birçok şey o kadar gelişigüzel yazılmış ki kavramak zor. Griff'in hakları elde etmesi o kadar hızlı bir şekilde geçiştiriliyor ki, diğer karakterlerin bunu nasıl başarabildiğini sorgulamaya vakitleri kalmıyor ki bu doğal olarak yapmaları gereken bir şey gibi görünüyor. Ayrıca haksız yere az kullanılan Newton'ın sadece boşanmış ve üzgün olmaktan daha fazlasını yapması güzel olurdu. Takıntılı bir sinema sever olarak çok çabuk tanıtılan Doug, garip bir şekilde Brezilya'ya gitme fikrine direnen tek kişi. Ancak sonunda Brezilya'ya varırlar ve orada Tomb Raider gibi giyinmiş, gizemli bir şekilde korkutucu görünümlü haydutlardan kaçan bir maceracı olan Ana ile karşılaşırlar. Film ekibinin haberi olmadan yakalanmaktan kurtulmak için onlardan kiraladıkları tekneyi çalmıştır. Filmin 3. perdesine kadar Ana hakkında neden kaçtığı veya kimden kaçtığı hakkında neredeyse hiçbir şey öğrenmiyoruz. Melchior, Sky ve Newton arasında filmdeki kadınlara erkek meslektaşlarını desteklemekten başka yapacak pek bir şey verilmemiştir. Ana hakkında daha fazla şey öğrendiğimizde Melchior'un gerçekten de ortalığı kasıp kavurma fırsatı olur. Ancak karakter olarak motivasyonları tüm olay örgüsü ortaya konulduktan sonra bile tamamen şüphelidir. Zan bu ana kadronun en iyi yanı. Esasen The White Lotus'un 1. sezonundaki karakterinin varlıksız versiyonunu canlandırıyor. Kenny de sakar, beceriksiz, tatlı bir şekilde acınası ama aynı zamanda kusurlu derecede sadık bir arkadaşı oynuyor. Sürekli bükülmüş koynu ve takılı kalmış yarım gülümsemesi son derece komik. Görmican, Black'i gürültülü eğilimlerine uygun bir şekilde yere indiriyor ve Rad da Rad olarak karşımıza çıkıyor. Çekici ve şapşal ama burada etrafındaki daha büyük kişiliklerin gölgesinde kalıyor.
Ancak film bazen onu garip şakalar için kullanıyor. Örneğin halka açık yerlerde tuvaletini yapılmamasıyla ilgili sıkıcı tekrar eden bir şaka gibi. Walter Sallis'ın ciddi filmi I'm Still Here'da rol alan Selton Mello, filmde ekibin yılan bakıcısı olarak aptalca bir rol üstleniyor ki bu da kahkahalara pek katkı sağlamıyor. Brezilyalı oyuncu, Guernica'nın daha hafif üslubuna göre fazla ifadesiz kalıyor. Ancak senaryonun bu kadar dengesiz olması tamamen onun suçu değil. Filmin için tedarik ettiği yılana olan bağlılığından bir ziyafet çıkarmaya çalışıyor. Ancak bir evcil hayvanı sevmenin, karakterinin aşırılıklarına kadar bile olsa ne kadar komik olduğu belirsiz. Yetersiz bir film ekibinin büyük bütçeli bir korku filminin kabul edilebilir bir versiyonunu yapmaya çalışmasını izlemek yeterince keyifli. Film yapması gerekeni yapıyor. Hollywood'un miras devam filmi trendine yönelik tüm eleştirilerin en keskin şakası, filmin temalara ihtiyacı olduğuna dair bir espri. İklim değişikliği mi? Yas mı? Kuşaklar arası travma mı? Doug, kuşaklar arası travmayı çok seviyorum diye onaylıyor. Daha sonra Griff, doğru adımları atarlarsa filmin ödül adaylığı kazanabileceğini söylüyor. Sen beyaz Jordan Peele gibisin diyor. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Guernica'nın filmi, örtülük olarak mükemmellik arayışının, sunulan filmin gerçekliğinden kopuk olan, kendini beğenmiş stüdyo filmciliğine bir gönderme yapıyor. Ne kadar klişe olursa olsun, Anaconda'nın teması, en iyi arkadaşlarınla art yapmanın ne kadar eğlenceli olduğuyla ilgili. Bazı göz devirmelere yol açabilir, ancak filmi başarılı kılan şey, para kazanmaya o kadar odaklanmış ki, yaptıkları işten zevk almayı unutmuş herkes için zamanı geri çevirmesidir.